Türkiye'deyken eşim gazeteciydi. Ben ev hanımıydım. Evde de yine terzilik yapıyordum. Eşleri bizlere mübahtır, çocukları yurda verilmelidir gibi söylemlerde bulundular. Ve biz bundan çok korkup ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. 2024'te burayı tuttuk. Hem tadilat hem dikiş serüvenim devam etti. Herkese pasaport soruldu. Ama ben geldikten sonra bana geç dedi. Müşterilerim gördüklerinde inanamıyorlar. Bir hafta bot kullanmayı öğrendi ama hala kimse yüzme bilmiyor. Mültecisiniz ve bir iş yeri sahibi olmanızı istemedi. Arkama dönüp bakıyorum, çıkacak bir yol yok. Ama önüme bakıyorum, koca bir deniz. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var, ahiret yönü var. Biz iki dünyalıyız. Lüksemburg'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Songül Akkurt hanımefendiyle beraberiz. Kendisi bir terzi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu terzilik sonradan mı yoksa daha öncesinde var mıydı öyle bir şey? Terzilik doğduğumdan beri diyebilirim. Çünkü annem de bir terziydi. Ablam da giyim mezunuydu. Benim hayatımda sürekli dikişle meşgul olmak vardı. Bunların hepsini konuşacağız. Burada terzilik nasıl onu da konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Şöyle kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Songül Akkurt. İzmir doğumluyum. Balıkesirliyim. Evin son çocuğuyum. İzmir'e 1979'da geldik. Babam Ege Üniversitesi'nde acil bölümünde çalışmaya başladı. Songül isminin de bu arada bir hikayesi var. Benim doğduğum gün isim konusunda tartışıyorlar. Oradaki bir Diyarbakırlı hemşire tartışmayın, ismi Songül olsun diyor. Son çocuk Songül olsun diyor. İsmim Songül oluyor ama şöyle de bir olay oluyor. Diyarbakır'da ismi ve soy ismi aynı olan bir kız çocuğu da dünyaya geliyor benimle birlikte. Bu da gazetelere manşet oluyor. Bu durum bizim köyümüzde espri konusu oldu. Babamın aynı gün farklı şehirlerde İzmir ve Diyarbakır'da iki çocuğu olduğuyla alakalı. Özellikle yurt dışına bu şekilde sizler gibi gelip yeniden bir hayat kuran insanlarda şunu fark ettim. Daha öncelerinde bildikleri zanaat, bir meslek ne varsa buraya geldikten sonra ilk olarak hayat onlarla tutulmuşlar. Kariyer anlamındaki eğitimlerinden ziyade bu el becerisi veya başka türlü meslekleriyle buralara tutulmuşlar. Çoğu arkadaşım kendi mesleğini yapmaktansa el işçiliği bir mesleği tercih ediyor. Çünkü burada avantajları da çok fazla. Buradaki insanlar el işçiliğine önem veriyor. Ben ilkokul mezunuyum. Liseyi dışarıdan bitirdim. Buraya geldiğimde de çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgili bir seminere katıldım. Semineri veren arkadaşımız bize işte herkesin mesleğini sordu tek tek. Arkadaşlarım akademisyen, doktor, hemşire, öğretmen vesaire gibi konuşurken ben mutfağa kaçtım. Yani mesleğimden utanmak değil, sadece arkadaşlarımın mesleği çok ön planda olduğu için Türkiye'de terziliği bir meslekten saymıyordum. Ama arkadaşımız mutfağa gelip bana dedi ki içerideki arkadaşlar 0, siz 1'siniz Songül Hanım. Ben de neden dedim. Çünkü dedi Avrupa'da onların mesleğini yapabilmesi için önlerinde çok uzun bir süreç var. Ama sizin öyle bir süreciniz yok ve el işçiliği burada daha çok değer veriliyor. Beni bu şekilde motive etti ve bana destek verdi. Peki Türkiye'den buralara nasıl geldiniz? Niye geldiniz? Türkiye'deyken eşim gazeteciydi. Ben ev hanımıydım. Evde de yine terzilik yapıyordum. Komşularımızla hayatımız çok güzeldi. Ama sonrasında bize düşman oldular. Bize bir yaşama hakkı tanımadılar. Afyon merkezde oturuyorduk öncesinde. Alt komşumuz bizi şikayet etmiş, kaçıyorlar diye. Halbuki biz sadece taşınıyorduk daha küçük bir beldeye. O beldeye taşındık ama belde halkı bize pek rahat vermediler. Eşleri bizlere mübahtır, onların çocukları yurda verilmelidir gibi söylemlerde bulundular. Ve biz bundan çok korkup İzmir'e taşındık. Eşyalarımızı bırakıp okullarda da çocuklarıma ayrım yapıldığından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Evet. Nasıl çıktınız? Bizim çıkışımız çok maceralı oldu. Eşime 12.000 ayarlarsan seni çıkartabiliriz demişler. Bizim hiç euro ile işimiz olmadığı için biz bunu TL olarak algıladık. Bir bot alıp işte can yelekleri, kova ayarladı eşim. Deniz kenarına gittik ama eşim bot kullanmayı bilmiyor. Ailemizde hiç kimse yüzmeyi bilmiyor. Ben sudan çok fazla korkuyorum.
Bize bir yaşama hakkı verilmediği için arkama dönüp bakıyorum, çıkacak bir yol yok. Ama önüme bakıyorum, koca bir deniz. Buradan geçmek zorundaysak buna katlanabiliriz demiştik. Bir hafta bot kullanmayı öğrendi ama hala kimse yüzme bilmiyor. Eşim çıkacağımız son gün bizim belimize halat bağladı. O halatları da bir halata bağlayacaktı ama unuttu. Rahmetli kayınpederimin bir sözü vardı. Kızım dedi, herkes hani gelinlerinin, kızlarının bellerine işte kırmızı kurdele bağlar. Ama benim oğlum dedi size halat bağladı. Böyle bir zorlu bir yolculuğumuz oldu. 3,5-4 saate yakın açık denizdeydik. Yol bilmiyoruz. Atina'da Sakız Adası'na gittik. Çocuklarım birisi 2 yaşında, birisi 5 yaşındaydı. Onlar seyahatimiz boyunca hep uyudular. Biz de hiç durmadan, hiç susmadan dualar okuyarak geçtik. Çünkü çok korktuk. Dalgalar geliyor önümüze ve bir gece öncesi eşim bana işte diye söylemişti. Songül bir bakar mısın? Dalga geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Ve biz bunu YouTube'dan öğrendik. Bunların hepsini YouTube'dan öğrenmiştik. Hiç kullanmayı bilmiyordu eşim. Bir gün öncesi de deneme için yola çıktığımızda hızla bir sahil güvenlik geldi. Ama Allah'ın bizi korumasıyla 4 saat boyunca bir canlı bile yoktu yani. Sadece bir tekne gördük. Peki bu 12.000 olayını nasıl hallettiniz? Bot, motor, can yelekleri, her şey dahil 12.000'e denk geldi. Sakız Adası'na indiniz. Sonra? Biz Sakız Adası'na indik. Hiçbir şekilde nereye gideceğimizi de bilmiyorduk. Ama feribota doğru ilerlememiz gerekiyor. Yola vardığımızda bir arabaya binen bir aile gördük. Sonra kızım yanıma gelip anne dedi hayal mi görüyorum bilmiyorum ama arkadakiler Türkçe konuştular dedi. Sonrasında o Türk aileye sorduk. O da bize tarif etti. Biz ilerlerken yolumuzun üzerinde bir market bulduk. Su vesaire 8 euro tuttu. Yanımızda bozuk para olmadığı için. Market sahibi dedi ki kalabilir ve bizden para almamayı teklif etti. Ama biz hani bunu olmayacağını söyleyince başka bir yerden kızın parayı bozdurup geldi. Ve o da bunun karşılığında bize Yunanistan'ın özel bir tatlısını ikram etti. Biz otobüse bindik ailenin bize tarif ettiği şekilde. Otobüsten indikten sonra feribotlara doğru ilerledik. Feribot saatimiz geldiğinde önümüzde bir Yunan aile vardı. Sanırım bizi onlardan zannettiler. Ve ben Yunan aileyle birlikte gittim. İlerledim. Herkese biz gelene kadar herkese pasaport soruldu. Ama ben geldikten sonra bana geç dedi. Sonrasında feribota bindik. 8 saatin sonunda Atina'ya vardık. Atina'da eşim 1 ay kaldı. Ağustos 25'te Lüksemburg'a geldi. Biz orada 4 ay daha kaldık. Aile birleşimini bekledik. Ocak 2020'de de ben buraya geldim. Lüksemburg'a geldiniz. Burada nasıl başladı hayat? Lüksemburg'da uzunca bir süre kampta kaldık. 2020'de geldik. 2022 sonunda yani 2,5 yıla yakın diyelim. Lüksemburg'daki kamp hayatımızda tabii ki zorlandık. Çocukların adapte süreci, dil öğrenme süreci. 6 kişi aynı odada. Ama Allah bir şekilde sabrını veriyor bence. Bir şekilde alıştık. Yani çocuklar hiçbir zaman kampta kalıyoruz demediler. Her zaman kırmızı evimiz, sarı evimiz kamp değiştirdikçe.
Bu şekilde konuştular. Hatta eşim burada bir köprü var. O köprüden geçiyorsunuz yürüyerek. Hiçbir kontrol yok yani bir polis kontrolü yok. 25 centlik şişeleri toplayıp onları Almanya'ya götürüp makinelere atıyor. 25 cent, 25 cent. Maddi ihtiyacımızı da bu şekilde karşılıyordu. Tabii ki Lüksemburg'da bize maddi yardım yapıyordu ama çok fazla değil. Çünkü oturum aldıktan sonra yardım daha çok yapıyor, maddi yardım. Eşimin rahatsızlıkları var mesela. Benim kendimin de var ama eşimin daha fazla. Hiçbir dil bilmiyorsunuz. Eşim buraya geldiğinde hemen ameliyat olmak durumunda kaldı. Yani kızım İngilizce konuşabiliyor ama her zaman kızımı götürmek gibi bir şansımız olmuyordu. Translate ile konuşuyorduk. En zorlandığım nokta o. Dil bilmemek. Yetişkinler Fransızca konuşuyor ama sektöre göre değişiyor. Banka, finans, o tarz şeylerde daha çok İngilizce konuşuluyor. Son zamanlarda biraz İngilizce gençler arasında kullanımı daha çok arttı. Türkçe, Fransızca, İngilizce biliyorum. Lüksemburgça da öğreniyorum. Buraya gelince hazırlık sınıfına gidip oradan sonra gündelik diyaloglar vesaire o şekilde öğrendik. Tabii oturum aldıktan sonra ev arama sürecimiz başladı. Lüksemburg'da ev bulmak çok kolay olmuyor. Bu konuda bize yardımcı olan bir asistanım vardı. Devletin atamış olduğu bir asistan bu. Devletin atamış oldu ama benimle ev aramaya ya da emlakçıya gelme gibi bir zorunluluğu yoktu. Kendi isteğiyle geldi. Biz orada kampta kalıyorduk. O alt katımızda asistanlık yapıyordu. Buna hiçbir zorunluluğu yoktu ama bize bu konuda çok yardımcı oldu. Kamptan çıktınız, artık eviniz de var. Sonrası itibariyle iş kurma veya iş bulma süreci. Bu terzi dükkanının hikayesini dinleyelim. A1-2 Fransızca öğrenmeye gidiyordum. Dil asistanıma ben çalışmak istiyorum dedim. Tamam dedi. Bana iş buldu. Ben bir terzinin yanında çalışmaya başladım. Orada 3 ay süresince çalıştım. Eve çok fazla uzak olduğu için ben ayrılmak istediğimi söyledim. Eve 1,5 saat uzaklıkta başka bir işe başladım. Orada da 3 ay çalıştıktan sonra kendi işimi kurmak istediğimi söyledim asistanıma. Türkiye'den diplomamı getirttim. Burada denklik için başvuru yaptım. Bir hafta sonra denkliğim geldi. Lüksemburg'da artık terzisiniz diye bir belge gönderdiler. Peki diplomanız meslek lisesi diploması mıydı aynı işle ilgili? Evet, meslek lisesi diplomasıydı. Daha sonrasında bana diploma getirtmemi söyleyen, denklik almamı söyleyen asistanım değişti. Yine asistanım beni biraz zorladı. Mültecisiniz ve bir iş yeri sahibi olmanızı istemedi. Benim gözümden. Bir ayrımcılık yaptı. Bence, evet. Beni kursa gönderdi. Başka işler bulmaya çalıştı. Aşçılık, temizlik, garsonluk. Ben her seferinde yapamayacağımı, ben kendi mesleğimi yapmak istediğimi söyledim. Diplomamın olduğunu, artık burada bir iş yeri açabileceğimi söylemişti diğer asistan diye belirttim. Ama beni çok fazla zorladı uzunca bir süre. Hatta sosyal yardımımızı kesti. Zorlu sürece rağmen biz kiralık iş yeri aramaya başladık. Bu dükkana 3 kez geldik. Burası 10 yıldır hiç işletilmeyen bir yerdi ve girdiğimizde harabe gibiydi. 2024'te burayı tuttuk. 3 ay tadilatta kaldık. Bu tadilat süresince de müşterilerim geldi. Çünkü ben bu süre zarfında evde de müşteri kabul ediyordum. Hem tadilat hem dikiş serüvenim devam etti. Peki iş yerini açtığınız vakit bir sermayeniz var mıydı veya bu iş öyle sermaye gerektiren bir iş mi? Hiçbir sermayem yoktu. Lüksemburg'da bir dernek vardı, Touchpoint diye. Bu dernekte bir haftalık bir eğitim aldım. Bu eğitimin sonunda beni Microlux adlı bankaya yönlendirdi. Ben oraya bir proje sundum. Projem kabul olduktan sonra Microlux bana 6.000 faizsiz toplamda 18.000 euroluk kredi verdi. Ve böylelikle bu iş yerini açabildim. Bu işi yapmak isteyen birisinin zaten bence el yeteneği var. O yüzden hiç korkmasın. Her şekilde bu işin altından kalkabilir, başarabilir. İlk işimde ellerim titremişti. İlk başlarda böyle oluyor ama sonrasında alışıyorsunuz. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarım öncelikle diploması olmadığı için, yani denklikle alamayacağı için asistanımın önerdiği 3 yıl eğitim alması gerekiyor birinci seçenek veya ikinci seçenek olarak 5 yıl boyunca aynı kişinin yanında çalışması gerekiyor. Denklik veriyorlar. 5 yılın sonunda denklik alabiliyor. Sonrasında kendi iş yerini açabiliyor.
Ama bundan önce de 1 aylık bir eğitim sürecine girmesi gerekiyor. Peki burada başka neler yapıyorsunuz terziliğin dışında? Dükkanda gördüğüm kadarıyla birçok fonksiyonu var. Terzilik yapıyorum, rötuş deniyor Fransızca. Tadilat yapıyorum. Özel dikim de yapıyorum. Tişört üzerine baskı, nakış, böyle kasnaklara hediyeler de yapıyorum. Kuru temizleme yapıyoruz. Ayrıyetten yıkama yapıyoruz, çamaşır yıkıyoruz, ütü yapıyoruz. 1-1,5 aydır da çorap satmaya başladık. Bizim çorap satma maceramız da Instagram'da bir videoyu izledikten sonra oldu. Lüksemburg'un dükü doğum gününde izlediğim videoda siyah çoraplarını çıkartıp böyle renkli çoraplar giydiğini görmüştüm. İlk başta anlam verememiştim ama sonra öğrendim ki Lüksemburg'da bir gelenekmiş. İnsanlar birbirlerine çorap hediye ediyorlarmış ve bizim maceramız da bu şekilde başladı. İsim Moyen Rotuş bir manası var mı? Lüksemburg dilinde merhaba demek. Yani markanız merhaba. Evet. Yeniden merhaba, hayata merhaba. İşiniz gereği insanlarla hep iletişimde oluyorsunuz. Evet. Muhtemelen diliniz de gelişmiştir iş yerini açtıktan Daha sonra. çok. Müşterilerle ilişkileriniz nasıl? Müşterilerimin söylediği şöyle, şu şekilde, sen çok güler yüzlüsün. Bazıları diyor ki işte evet Fransızcan çok iyi olmayabilir ama senin güler yüzün yeter ve işini iyi yapıyorsun, bu yüzden seni tercih ediyoruz diyorlar. İnsanların yaptığım işi beğenmesi beni de mutlu ediyor. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Benim için terapi dikiş dikmek. Dikiş diktiğimde hasta da olsam iyileşiyorum yani. Terzilik işine girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Dikmeye başladığınızda asla hazır giyim satın alamıyorsunuz. Çünkü bir mağazaya girdiğinizde o elbiseye baktığınızda diyorsunuz ki işte ben bunun daha güzelini yaparım. Ben bunu dikebilirim. Ben kendi elbisemi kendim dikiyorum. Hatta kızıma da mezuniyeti için bu elbiseyi diktim. Müşterilerim gördüklerinde inanamıyorlar. Etiket arıyorlar. Nereden satın aldın diye. Bu da çok güzel bir duygu. Bazen gelip yardım ediyorum yardıma ihtiyacı olduğunda. Burada müşterileriyle olan diyaloğu gerçekten çok güzel. Yani hal dili, kendisinden beden dili, güler yüzüyle insanlar ona çok ısınıyorlar. Donc je m'appelle Céline, je viens régulièrement demander les services de Songu en matière de couture parce que personnellement je suis incapable de faire quoi que ce soit et je suis toujours ravie par le service proposé par Songu. Elle a pu refaire tout ce qui est élastique sur des tas de produits. Elle a aussi changé des fermetures éclairs sur d'autres types de matériaux très compliqués à gérer. Elle a remis à la bonne taille un certain nombre de vêtements qui étaient achetés et pas tout à fait à la bonne taille au moment de l'achat. Donc vraiment un service tip-top de qualité que j'adore et je reviens dès que j'ai le moindre souci de couture. Bir müşterimden bahsetmek istiyorum. Bana iş getirdiğinde teslim tarihinde hemen gelirdi. Fakat üzerinden 1,5-2 ay geçmesine rağmen müşterim gelmedi. Neden gelmediğini çok merak ettim. Çünkü yaşlı bir insandı. Sonra geldiğinde ise çok üzgündü. Nedenini sorduğumda eşinin vefat ettiğini söyledi. Ve eşinin gömleklerini kuru temizleme için getirdiğinde onu gördüğünde çok duygulandı. Daha sonrasında size her akşam yemek getirebilirim diye muhabbet açıldı. Çünkü yalnız yaşadığını söyledi. Bu teyzemizle ve birkaç tane daha müşterimle ilişkilerim hala devam ediyor. Yani sadece iş değil, sadece muhabbete de geliyorlar. Memleketi özlüyor musunuz? Hayır. Kırgınlığınız var mı? Çok fazla. Akrabalarım, ailem, arkadaşlarım, komşularım. Hiçbiri de demedi ki Songül böyle bir insan değil. Hiçbiri destek olmadı. Ama burada bana tanımayan insanlar benim burada para kazanmam için bana destek oluyorlar. O yüzden hiç özlemiyorum. Sadece bir babacığım var. Onu çok özlüyorum. Onun dışında yok, hayır. Çocuklarınızla beraber göç ettiniz. Bu göçler size ne öğretti? Bu göçler bana potansiyelimi keşfetmeyi öğretti, birinci olarak. İkinci olarak da bir insanın hayata en güçlü yanıyla tutunabileceğini öğrendim. Benim de en güçlü yanım terzilikti. Ben de bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyorum. Geldik klasik sorumuza. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazsaydınız ne yazardınız? Başarabilirsiniz yazardım. Yani herkes başarabilir. Yani her zorlukta bir kolaylık var. Bunu ben başardıysam herkes başarabilir bence. Güzel bir işletmeniz var. Gerçekten ben gurur duydum. Ama sohbetin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Biz bir yolculuğa çıktık.
Bu yolculuğa tabii ki tek başımıza çıkmadık. Bizim gibi binlerce insan bu yolculuğa çıktı. Bu yolculuklarda yakınlarını kaybetmiş arkadaşlarımızın, dostlarımızın olduğu bir platform var, Biten Hayatlar. Biz de bu Biten Hayatlar vesilesiyle arkadaşlarımız ve dostlarımızla bir araya geldik. Onlarla tanıştık. Bu ailelerimizle beraber bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Çekilen bunca sıkıntının boş olmadığını düşünüyorum. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var, ahiret yönü var. Biz iki dünyalıyız.